5-4-3-2-1 kuralını duydunuz mu? Bu sizler için yeni geliştirdiğim sağlıklı yaşama formüllerinden biri. Bu da alışveriş yapmanın matematiği. Şimdi diyeceksiniz ki doktorum alışveriş yapmanın da matematiği olur mu? Biliyorsunuz ben bütün beslenme bilgilerini matematikle özdeşleştirerek sizlerin hayatınızda daha kolay kullanımla açıyorum efendim. Bu videomuzda sağlıklı yaşamaya nereden başlayalım diyenler için müthiş bir video olacak. Çünkü bu videoda 5-4-3-2-1 kuralıyla size doğru alışveriş yapmayı ve yaptığınız alışverişlerle sağlığınıza sağlık katmayı planlıyorum. Efendim YouTube'umuza abone olmayı ve bizlere yorum yapmayı ihmal etmeyiniz diyoruz. Ve neymiş bu 5-4-3-2-1 kuralı ile alışveriş yapmak diye merak ediyorsanız hadi buyurun videomuza. Şimdi sağlıklı yaşamak, sağlıklı alışveriş yapabilme becerisinden geçiyor. Birçoğumuz aslında o kadar ezbere yiyecekler alıyoruz ki hayatımızda, mutfağımıza, buzdolabımıza böyle gözümüzün gördüğü, gönlümüzden geçen, geleneklerimize göre, duygularımızla alışveriş yapıyoruz. Ancak artık alışverişi de zihnimizde farkındalıkla ve doğru beslenme alışkanlıkları bize kazandıracak şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi gerçekten mutfak sadeleşmesi ve mutfak reformu artık hepimizin gündeminde olması gerekiyor. Biliyorsunuz ne yiyorsak oyuz ve farkında olmadan yaptığımız yiyecek seçimleri de hücrelerimizi, hormonlarımızı, enzimlerimizi etkiliyor. Başta obezite olmak üzere farklı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Ne diyoruz? Vücudumuz bir makina, bir araba. Buna ne kadar doğru yakıt koyarsak vücut da bizimle birlikte o kadar iyi çalışıyor. Bunun birinci kuralı da alışverişinizi doğru planlamaktan geçiyor. Şimdi dedim ki ben size 5-4-3-2-1 kuralıyla alışveriş yapacaksınız. Bu şu anlama geliyor. Bir alışverişe çıktınız, markete gittiniz. Elinizde güzelce alışveriş sepetiniz var. İlk gideceğiniz reyon sebze reyonu ve o alışveriş arabasına 5 çeşit sebze koyacaksınız. Mevsim sebzelerine bakacaksınız ve farklı renkte sebzeleri özellikle koyacaksınız ki o sebzelerin farklı renklerinden de vücudunuza bu fitokimyasallar dediğimiz bağışıklığımızı kuvvetlendirecek, vücudumuzu onaracak hem vitamin, mineral, lif girsin, bir tarafta bu fitokimyasallar girsin ki hücre bazında bizi rahatlatsın. Demek ki ilk gideceğimiz reyon sebze reyonuymuş ve buradan biz 5 çeşit sebze seçiyoruz. Bu 5 çeşit sebzenin en az 3 tanesi elinizin altında olacak ve böyle çok acıktığınızda hızlıca tüketebileceğiniz seçimlerden biri olsun lütfen. Mesela yaz aylarında öncelikle salatalık, domates, biber, marul gibi elinize attığınızda hızlıca soyup ağzınıza atabileceğiniz hızlı sebzelerden olsun. En az 3'ü böyle olsun. Kış aylarındaysa domates, salatalık, marul yerine havuç, tur, pancar gibi katı sebzeleri seçebilirsiniz ve çok acıktığınızda böyle direkt atıştırmalıklara gitmek yerine bu sebzeler elinizin altında hızlıca böyle soyabileceğiniz sebzeler olur. Yazın ben acuru da çok methederim ve çok öneririm sizlere. Hem yemesi gerçekten diş tatmini açısından, yemek yemeyi çiğneme açısından bizi çok tatmin ediyor. Aynı zamanda da midemizde çok güzel hacim kaplıyor, bizi tok tutuyor ve gerçekten çok güzel bir vitamin, mineral, lif deposu. Şimdi yaz aylarında olduğumuza göre demek ki alışveriş sepetimizdeki 5 formülümüzün 3 tanesini hızlı yiyecek sebzelerle neymiş bunlar? Domates, salatalık, acur, kış aylarında, yazında pancar, turp ve havuç mutlaka bu alışveriş arabasının vazgeçilmez ilk üçlüsü olsun. Beraberinde de evde yapabileceğiniz bir sebzeyi koyun. Yaz geliyor, kabaktır, yeşil fasulyedir, kışın karnabahardır, brokolidir de hangi sebzenin yemeğini yapacaksanız 2 çeşit de sebze alabilirsiniz. Şimdi bizim pazar kültürümüz de var ve pazar kültürümüzde de gidiyoruz 5-6 çeşit yapabilecek sebzeyi alıyoruz evimizde. Yeşil fasulye, bezelye, barbunya gördüğümüz
gördüğümüz her şeyi alıyoruz ve bunları da bu sefer bozulmasın diye büyük porsiyonlarda yapmaya başlıyoruz. Çöp atılmasın diye de ağzımıza atıyoruz, bedenimize giriyor. Tabii bu da hem bedenimize hem kesemize aslında zarar getiriyor. O nedenle evde yapabileceğiniz 2 farklı sebzeyi alın ve bunu birkaç gün içerisinde yapmaya özen gösterin. Çünkü gerçekten 3-5 gün sonra sebzelerin de aslında bozulmaya başlıyorlar ve ilk günkü canlılıklarını kaybediyorlar. Demek ki alışverişimizin ilk 5'i neymiş? 5 farklı sebzeyi alışveriş sepetimize koyuyoruz. Peki gelelim 4'e. 4 ne anlama geliyor? 4 de şu anlama geliyor. 4 farklı meyve seçeceksiniz. Mevsim meyvelerimiz artık raflarda, pazarlarda çıkmaya başladı. Çilek, yeni dünya, malta eriği, erik gibi farklı renkteki meyveleri, mevsimindeki meyveleri sepetinize koyacaksınız. Burada da şu püf noktası. En ucuz meyve hangisi ise onu alacaksınız. İşte yaz geldi deyip Haziran ayında, Mayıs ayında karpuzu koyarsanız sepetinize ekonomik olarak da bu sizi biraz yorabilir. Temmuz, Ağustos aylarında karpuz kavun yiyebilirsiniz. İşte Mayıs, Haziran gibi aylarda daha çok çilek, kayısı, yeni dünya gibi ön meyveleri mutlaka alışveriş sepetinize koyun. Demek ki neymiş? 4 kuralında da 4 farklı meyveye, tabii ki bunlar 2'şer kilo olacak şekilde değil, evde kaç kişi yaşıyorsa sayıyla alabilirsiniz. Ve her güne 1-2 porsiyon, kadınlar için 2-3 porsiyon erkekler için olacak şekilde meyve yemeği de ihmal etmeyelim. Alışverişimizin 4. maddesi 4 çeşit meyveyi de alışveriş sepetimize koyuyoruz. Demek ki ne oldu? Alışveriş sepetimizin %60-70'i aslında baktığımızda sebze meyveyle doldu. Bu bize ne kazandırıyor? Aynı zamanda gözümüzü bir doyuruyor ve çok aldım hissiyatı oluşturuyor. 3. reyonda nereye gideceksiniz? Protein reyonuna gideceksiniz. Bu protein reyonunda da mutlaka yumurtayı o sepete koyacaksınız. Yumurta hem ekonomik hem de biyo oranımı neredeyse %99-100 olan çok kıymetli bir protein. Gezen tavuk yumurtası bulursanız onu tavsiye ediyoruz. Alışveriş sepetimizde 3 çeşit protein, bir tanesi yumurta olacak. Bir tanesi kuru baklagillerden birini seçebilirsiniz ama burada da böyle 2 kilo 3 kilo almayın. Yarım kiloluk paketlerden birini seçebilirsiniz. Kuru baklagiller hem karbonhidrat hem proteinleri çok kıymetli yiyeceklerdir. Bunları da gerek haşlayarak gerek yemeğini yaparak kullanabilirsiniz. Haşladığınızda da salatalarınıza 3'er 4'er yemek kaşığı böyle ilaç gibi ekleyebilirsiniz. 3. proteinimiz de hayvansal bir protein olsun. Tavuk, balık ya da et gibi protein kaynaklarından birini seçebilirsiniz. Demek ki 5-4-3'ün üçüncüsü 3 çeşit protein koyuyoruz. Birisi mutlaka yumurta oluyor. Birisi protein değeri yüksek tahıllardan, karbonhidratlardan, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi. Ama ne yapıyoruz? Yarım kiloluk alıyoruz. Bunları da evde haşlayıp buzdolabına koyabilirsiniz. Buzluğunuza koyabilirsiniz. Salata yaparken üzerlerine birer 2'şer kaşık böyle ilaç gibi olacak şekilde koyabilirsiniz. Ve 3. protein kaynağı olarak da hayvansal bir protein tercih edebilirsiniz. Bu da tavuk, balık ya da kırmızı et olabilir. Gelelim 2. kuralımıza, yani 5-4-3'ü bitirdik. 2 çeşit ne alacağız? 2 çeşit de süt grubundan alabilirsiniz. Bir şişe kefir veya yoğurt veya ayran, istediğiniz bir çeşitteki süt grubundan 2 çeşit alın ki elinizin altında böyle hızlıca yiyebileceğiniz alternatif bir protein kaynaklarından biri olsun yine. Ben kefiri çok severim ve çok acıktığımda mesela bir çay bardağı kefirle bir avuç leblebi yediğimde gerçekten o beni çok tok tutar ve bir sonraki öğünde daha az yeme ihtiyacı duyabilirim. Demek ki ikincisi de neymiş? Süt, yoğurt ya da ayran ya da kefir grubundan 2 farklı çeşit alabilirsiniz. En sona geldik, karbonhidrat, tahıl. Bunu özellikle sona bırakıyorum çünkü bizim kültürümüzde karbonhidrat çok önemli yer tutuyor ve bu bizim obezite ve diyabet başta olmak üzere birçok hastalığın da aslında zemin hazırlayıcı faktörlerinden bir tanesi. Bu karbonhidrat grubunu mümkün olduğu kadar bir çeşit alın. Bu ekmek, patates, bulgur, pirinç gibi bir karbonhidrat seçebilirsiniz ve bunu da yemeklerinizde bir çeşit olarak kullanabilirsiniz. Diyeceksiniz ki hocam hiç mi çikolata, abur cubur almayacağız?
Evet, almayacaksınız. Onlar kötü kalpli yiyecekler diyoruz. Ve lütfen alışverişinizde giderken bizim önerdiğimiz matematiksel olarak alışveriş arabasını hesaplama formülümüzü bir yere not edin. Demek ki neymiş? Bizim size önerdiğimiz matematiksel alışveriş yapmayı hayatınıza dahil ediyorsunuz. Alışverişe giderken tabii ki alışveriş listenizi yapın. Listesiz asla gitmeyin. Hani gözünüzün gördüğü, gönlünüzün çektiği yiyeceklerden ziyade akıllı, bilinçli, farkında alışveriş yapalım. Ve burada da sizin için formülize ettiğim 5, 4, 3, 2, 1 kuralını lütfen hep hatırlayın. Yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Paylaşmalara doyamıyoruz. Lütfen YouTube'umuza abone olun ve bizlere yorum yapın. Sizin yorumlarınız bizler için çok kıymetli. Yeni videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.